Ekranların yeni fenomeni içeride. Kime sorsak ezelden beri böyle dizi yapılmadı diyorlar. Ezelden beri mi? Nasıl yani? İçeride bundan daha mı iyi? Ya da bundan. Ya da bundan. Ha siz bunu diyorsunuz. Sonuçta aynı yapım şirketinin ve aynı yönetmenin çektiği, kardeşin kardeşe kırdırıldığı dizide mafya kılığında polisler, polis kılığında mafyalar cirit atmakta. Kardeşlerden kalın enseli olan mafyanın içindeki polis, sarımtırak olanı ise polisin içindeki mafya. Bu şey değil mi ya? Neydi? Ha ben FETÖ diyecektim ama bu da olur. Bu köstebekten uyarlama bir kelamlar çalmışlar ki ne diye Ekşi'de filan çok kasmayın arkadaşlar. Yere göğe koyamadığınız köstebek de aha bundan uyarlama. O 4 tane Oscar alırken vay bizimki prime time'da yayınlanınca Leonardo DiCaprio'nun rolünde 3 numara saçla bile hala gideri olan nadir erkeklerden Çağatay Ulusoy var. Metin yazarımız kadın. Leo kadar iyi oynamadığı için eleştirilen Çağatay'ı yedirmeyiz. İşte gerçek, yansız ve doğru habercilik. Hollywood'u yerinden oynatacak Leonardo'nun görsel efektsiz görüntüleri stalk farkıyla karşınızda. Bir de sahnede devleşen Çağatay olana bakın. 15 kişiye saldırdım, vurdum saymadım, vurdum saymadım. Tamam şimdi bizimki de Oscar'lık değil ama yoklukta gider. Pollyanna'yı dağa kaldırmışlar. Dağ havası iyi geldi değil mi demiş. Jack Nicholson'a sadece tavır olarak değil, styling olarak da uyarlanan aşırı aksanlı Çetin Tekindor'u ilk gördüğünüzde bir Güldür Güldür skecine denk geldiğinizi düşünebilirsiniz. Merak etmeyin, kulak alışınca gönül katlanıyor. Görüntüyü blurlamamak adına herkesin rakıyı sek götürdüğü dizinin amiri de bu. Gerçi bizim gönlümüzün amiri belli. İlk bölümlerine içeride miyiz, İçeridesin sanki gibi hashtagler koyan yapımcılar son haftalarda al şu takatukaları takatukacıya götür kıvamına gelerek izleyiciyi biraz zorluyor. Yeni mezun bir polisin bir günde koca ekibin başına geçmesi gibi saçmalıkları ve milli dizi müzisyenimiz Toygar Işıklı'nın müziklerini 2'de 1 kolonları patlatırcasına çalmalarını saymazsak kabul edelim başarılı bir uyarlama. Bölüm başına ortalama dedirten en az 3 ters köşe, tutku yoksunu bir kelebek öpüş, sürekli ağlayan kireç yüzlü bir anne, az daha dursa sadece dudak olarak oyuncu kadrosuna katılacak olan güzel bir kız, sürekli cırladığı için sesi kısmamıza sebep olan daha az güzel ama çok daha sempatik bir kız, illaki karşı karşıya gelinen illüstrasyonlu sonlar ve silahlar ki yine fark ettiyseniz karşı karşıyalar. Bir de Benetton reklamı gibi renk renk sakallar. Tüm bunları senaryonun içine yedirerek 90 dakikalık bir filmden sadece bir bölümü 120 dakika olan dizi yapma fikri kimin aklına geldiyse tebrik ediyor. Senaristlere ve set çalışanlarına Allah'tan sabır diliyoruz. Umarız iyi fiyata anlaşmışsınızdır. Günümüzde Türk dizisi izlemeyenler cool oluyor. Ortalık baldızına kayan zengin iş adamının hayat dolu sekreterine aşık olup uğruna töre cinayeti işleyecekken hafıza kaybı geçirmesi hikayelerinden geçilmiyorken haksız da sayılmazlar. Ama unutmayalım ki esas oğlanla esas kızın fingirdeşmek için gittiği ve tam öpüşeceklerken telefonun çalacağı o sahnede kamera arkasında soğuktan donmuş en az 30 kişi var. Düzensiz yemekler, düşük ücretler ve uzayan dizi süreleriyle günde 18-20 saat çalışmak zorunda kalan set çalışanları dinlenemeden tekrar işbaşı yaptığı için set kazalarının ve maalesef ölümlerin artması da cabası. Bu zor koşullara rağmen hala kaliteli iş üretmek için çalışan herkesi alkışlıyoruz. Reytinginiz ve karton bardakta çayınız bol olsun.